Değerli arkadaşlar, herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. İlk Bakış TV ekranlarındasınız. Bugün 4 Nisan Cumartesi ve Orta Doğu'da taşlar yerinden oynamaya devam ediyor. Az önce gelen son dakika bilgilerine göre Hürmüz Boğazı yakınlarında ikinci bir ABD savaş uçağı düştü. Pilotların akıbeti hakkında çelişkili raporlar var ama asıl bomba Suriye'den geldi. Şam yönetimi DSG ile anlaştıklarını ve bölgedeki tüm özerk yapıların, kantonların lağvedileceğini duyurdu. Suriye'de bir devir kapanıyor mu? Bugün bunları konuşacağız ve bu videoda en net şekilde haberleri bir kez daha sizlere aktarmaya çalışacağım. Suriye'den başlayalım. Suriye'de yaşanan gelişmeler, entegrasyon meselesi hız kazanmaya devam etmişken Şam yönetiminden bir açıklama geldi. Suriye Devlet Başkanlığı Sözcüsü Ahmet Hilali'nin açıklamaları gündeme aslında bomba gibi düştü. DSG ile Şam arasındaki anlaşma gereği Kuzeydoğu'daki özerk yönetim yapısı, kantonlar ve asayiş güçleri tamamen tarihe karışıyor. Artık o bölgelerde sadece Suriye İçişleri Bakanlığı yetkilileri olacak denildi. Daha da çarpıcı olanı yaklaşık 4500 DSG'li doğrudan Suriye ordusuna 60. tümene katılıyor. Anlayacağınız ABD'nin bölgedeki kara gücü planı Şam'ın devlet otoritesi altında eriyor gidiyor. Bu durum Türkiye'nin güney sınırımızda terör oluşumuna izin vermeyiz çıkışının bir sonucu mu sizce? Birazdan Trump'ın bu konudaki tavrını konuşacağız sizlerle birlikte. Aslında soruyu biraz daha da açmak gerektiğini düşünüyorum. Sizce Türkiye'nin uyguladığı politikalar mı etkili oldu? Yoksa ABD'nin politikalarının değişmesi mi etkili oldu? Yoksa Şam'ın politikaları mı etkili oldu? Lütfen bu soruya yanıt verin. Ben de bu sırada ufak bir ara vereyim, kritik bir ara vereyim. 80 bin aboneye çok az kaldı arkadaşlar. Bu videoyu izleyen arkadaşlardan ricamızdır. Çünkü videolarımız binlerce, on binlerce hatta yüz binlerce kişiye erişiyor ama kimse abone ol butonuna basmıyor. Muhtemelen unutuyorsunuz. O yüzden kanalımıza abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Şimdi gelelim ikinci haberimize ve aslında en önemli haberlerden biri. Çünkü şu sıralarda özellikle İran ile ABD arasında bir işte müzakere çabaları gibi bir şey var. Çünkü Trump'ın yapmış olduğu açıklamayı da aktaracağım sizlere. Haberler bitmiyor. New York Times duyurdu bunu. İran hava sahası yakınlarında bir A-10 tipi ABD savaş uçağı daha düştü arkadaşlar. İran tarafı pilotların kurtarma operasyonunun başarısız olduğunu iddia etti ve konuyla ilgili özellikle yapılan açıklamalar var ve ABD cephesi pilotun kurtarıldığını söylüyor. Kim doğruyu söylüyor sizce? Trump ise NBC'ye verdiği demeçte noktayı koydu. Bu bir savaş, barış görüşmelerini etkilemez çünkü zaten savaştayız dedi. Üstelik Axios'un iddiasına göre İsrail düşen uçağın mürettebatını kurtarmak için bazı İran saldırılarını iptal etmiş. Savaşın ortasında dev bir kurtarma operasyonu aslında yürütülüyor diyebiliriz. Netanyahu'nun açıklamaları var. Netanyahu da konuyla ilgili yapmış olduğu açıklamada net bir şekilde İran'ın işte sanayisinin %70'ini yok ettik diyor. İsrail Başbakanı Netanyahu'dan zafer ilanı geldi. Netanyahu İran'ın çelik ve demir sanayisinin %70'inin imha edildiğini, devrim muhafızlarının bel kemiğinin kırıldığını iddia etti. İran ise buna karşılık İsrail'deki çelik tesislerini vurmakla tehdit ediyor. Ekonomik savaş artık tam sağ presle devam ediyor. Liderlerin öldürülmesi ve köprülerin uçurulması masadaki sonraki hamleler olarak bizzat Netanyahu tarafından aslında telaffuz edildi. Özellikle işte Trump'ın son yapmış olduğu açıklamada Cuma günü yaşanan gelişmelerin olası barış görüşmelerine etkisi kendisine net olarak soruluyor ve o da diyor ki hayır, kesinlikle etkilemez bu durum bizi. Bu bir savaş, biz savaş halindeyiz ifadelerini kullandı. Ayrıca pilotların uçağın düşmesinden önce paraşütle atlamış olabileceğinin düşünüldüğünü de açıkladı. Biliyorsunuz ki aslında İran kanadında işte pilotların, mürettebatın daha doğrusu başına ödül koyuldu. Eğer işte önce İran bulursa artık gerisini
Siz düşünün, savaşın seyrini bile değiştirebilecek bir noktadan bahsediyorum. İran'ın düşürdüğü uçaklar müzakereleri etkileyemeyecek diyor Trump ama bu iş biraz öyle yürümez gibime geliyor. Şimdi son böyle bir geniş tabloya baktığınız zaman bugün gelinen noktada Trump'ın işte son açıklamaları, İran'la ilgili işte ya biz çekiliyoruz ya da işte 2 hafta sonra çekileceğiz ya da İran'a işte 48 saatlik süre ya da İran'a 10 günlük süre gibi açıklamalar yapıyor. Ama burada bizi videolarımızı izleyen dostlarımız, sizler iyi bilirsiniz ki burada sürekli şunu dile getirmeye çalıştım. Trump'ın sağ solu belli olmaz. Bugün Trump başkan seçildiği günden itibaren Suriye'deki ABD'nin bütün politikası değişti. Yani 180 derece değişti ve gelinen noktada işte Suriye'de yaşananları görebiliyorsunuz. İlk bu savaş başladığında işte Kürt gruplarla birlikte bir kara harekatı planlandığı ifade ediliyordu. Ama gelinen noktada Trump net bir şekilde böyle bir şey olmayacak diyebiliyor. Yani yarın öbür gün Trump başka bir şeyle de karşımıza çıkabilir. Bunları da haberlerin altına aslında not olarak en azından düşmüş olayım. Şimdi Suriye'de Kürt özerklik durumu biterken, ABD uçakları birer birer düşerken ve İran ekonomisi can çekişirken 6 Nisan pazartesi sabahına acaba nasıl uyanacağız? Sizlerin bir fikri varsa lütfen yorum kısmında belirtin. Sizce Suriye'deki bu anlaşma Türkiye'yi rahatlatır mı? Yoksa yeni bir karmaşanın habercisi mi? Yorumlarda buluşalım ve sizlerden özel ricamızdır arkadaşlar. Özellikle bunu sıkça dile getirmek istiyorum. Çünkü genelde videonun sonlarında dile getiriyordum bu durumu. Ama daha sonra baktım ki olmuyor. Tekrar dile getiriyorum. O yüzden 80 bin aboneye ulaşmamıza çok çok az bir zaman kaldı. Orta Doğu'da yaşanan bu gelişmeleri işte İran'ı, Suriye'yi, Körfez ülkelerini, Birleşik Arap Emirlikleri'ne kadar söylüyorum. İşte Katar'ıydı, dönüyorsunuz Irak'tı, federal bölgeydi. Bunların hepsini Orta Doğu'yu en yakından takip edip sizlere aktarmaya devam ediyoruz ve aynı zamanda Türkiye'nin iç siyasetiyle ilgili gelişmeleri de konuşmaya çalışıyoruz. Çünkü bir çözüm süreci hali hazırda bildiğiniz üzere yürütülüyor ve bu çözüm sürecindeki gelişmeleri de yasal düzenlemeler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde artık önümüzdeki haftadan itibaren daha fazla konuşulacak gibi görünüyor. O yüzden bizim mesaimiz fazla ama olsun, mesleğimizi severek yapıyoruz. Dolayısıyla bunun karşılığı için de sizden hiçbir ücret talep etmiyoruz. Abone olurken de zaten bir ücret vermiyorsunuz. Sadece izlerken kanalımıza videomuzun hemen altında abone ol butonuna tıklayarak ve videolarımızdan anında haberdar olmak için de bildirim zilini abone ol butonunun hemen yanındaki bildirim zilini tümü olarak işaretlemeyi ihmal etmeyin. Hepinize şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda veya yayında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.